29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Aradan 100 yıl geçti. 2023'teyiz ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak üzereyiz. O zamanlardan bu zamana 100 yıl geçti ve ülkemiz oldukça yol kat etti. Cumhuriyet ilan edildiği zaman ortadaki tablo nasıldı? Bununla ilgili bir bölüm okumak istiyorum. Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal adlı eserinden, yazdığı kitaptan bir bölüm okuyacağım. Tam Cumhuriyet ilan edildiği zaman durum nasıldı? Ve ondan birkaç sene sonra ne tür gelişmeler oldu? Bunların bir derlemesi gibi bir bölüm diyebilirim. Beni çok etkilemişti okuduğum zaman. Sizle de paylaşmak istiyorum. Evet, o zaman Cumhuriyet'in ilan edildiği gece durum aynen böyleydi. Nüfus 13 milyondu, 11 milyonu köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı, 37 bininde okul yoktu. 30 bin köyde cami yoktu. Traktör sayısı sıfırdı. Biçer döver sayısı sıfırdı. Ayçiçeği üretimi yoktu. Şeker üretimi yoktu. Ekmekli un ithaldi, pirinç ithaldi. Bütün memlekette sadece 5.000 hektar alan sulanabiliyordu. Bitle başa çıkılamıyordu. 5.000 köyde sığır vebası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. 1 milyon kişi frengiydi. 2 milyon kişi sıtmaydı. 3 milyon kişi trahomluydu. Verem, tifo salgını vardı. Bebek ölüm oranı %40'ın üstündeydi. Dünyaya gelen her 2 bebekten biri ölüyordu. Anne ölüm oranı %18'di. Her 5 anneden biri ölüyordu. Ortalama ömür ise 40 idi. Memlekette sadece 337 doktor vardı. Sadece 60 eczacı vardı. Sadece 8'i Türktü. Sadece 4 hemşire vardı. Sadece 136 ebe vardı. Yanlış bina sayısı 115 bin idi. Hasarlı bina sayısı ise 12 bindi. Komple kül edilmiş köy sayısı 1000'in üzerindeydi. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu, kiremit bile yoktu. Limanlar, madenler yabancılara aitti. Demir yollarının 1 metresi bile bize ait değildi. Toplam sermayenin sadece %15'i Türk idi. Osmanlı'dan ayakta kala kala 4 tane fabrika kalmıştı. Hereke ipek, Fesane yün, Bakırköy bez ve Beykoz deri. Sanayi denilen işletmelerin %96'sında motor yoktu. Ondan fazla işçi çalıştıran sadece 280 iş yeri vardı. Bunların da 250'si yabancılarındı. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. Güya vardı demek daha doğru olur. Çünkü elektrik üretimi sadece 50 kWh. 4 mevsim kullanılabilen karayolu yoktu. Otomobil sayısı sadece 1490 idi. Sadece 4 şehirde özel otomobil vardı. Kadın insan değildi. Eşit eğitim hakkı yoktu, meslek edinme hakkı yoktu, boşanma hakkı yoktu, velayet hakkı yoktu, kendisine miras kalan mallar üzerinde bile tasarruf hakkı yoktu. Seçme hakkı yoktu, seçilme hakkı yoktu, doğum izni yoktu, çalışma hayatında eşit hakkı yoktu. Eşit işe eşit ücret hakkı bile yoktu, kürtaj hakkı yoktu, gebeliği önleme hakkı yoktu, kızlık soyadını kullanma hakkı yoktu.
Bayağı kadının adı yok dönemleri aslında. Ya da kadın yok dönemleri gibi. Tiyatro yok, müzik yok, resim yok, heykel yok, spor yoktu. Arkeolojik eserler yurt dışına kaçırılmıştı. Kimisi Alaturka saati kullanıyor, güneşin battığı anı 12 kabul ediyordu. Kimisi zevalli saati kullanıyor, güneşin en tepede olduğu anı 12 kabul ediyordu. Kimisi güneş batarken grubi saati esas alıyordu. Kimisi güneşin tamamen battığı ezani saati esas alıyordu. Kimisi hicri takvim kullanıyordu, kimisi Rumi takvim kullanıyordu, kimisinin Şubat'ı, kimisinin Aralığına denk geliyordu. Herkes aynı zaman dilimindeydi ama farklı aylarda yaşıyordu. Dirhem, okka, çeki vardı. Arşın, kulaç, fersah vardı. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uyduruyordu, ne uzunluğumuz. Ölçülerimiz orta çağdaydı. 600 sene boyunca Arapça, Farsça harmanlamasına Osmanlıca denilmişti. Fransızca, İtalyanca kelimeler, Levanten terimler dilimizi istila etmişti. Karşılıklı sesli, sessiz harfleri olmayan Arapça ile Türkçe yazmaya çalışılıyordu. Bu topraklarda kitap gelene kadar Avrupa'da 2,5 milyon farklı kitap basılmıştı. 5 milyar adet satılmıştı. Gazete sadece İstanbul ve İzmir'de vardı. Erkeklerin sadece %7'si, kadınların sadece 4'ü okuma, yazma biliyordu. Okur yazar erkeklerin ezici çoğunluğu subay veya gayrimüslimdi. Okul yaşı gelen her 4 çocuğumuzdan 3'ü okula gitmiyordu. Toplam 4894 ilkokul, sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise vardı. Türkiye'nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlıydı. Öğretmenlerin 1/3'inin öğretmenlik eğitimi yoktu. Bütün memlekette tek üniversite vardı. Darülfünun medreseden halliceydi. Medreselerde Türkçe yasaktı. 30 Ekim 1923 sabahı Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye mektup yazdı. Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in ilk gününde Cumhuriyet'in ilk başbakanına şöyle diyordu. Bize geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak zorundayız. Çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. İşte bu zavallı durumdaki memleket Mustafa Kemal'in vizyonu sayesinde 10 yıl sonra bilim dünyasının bir çekim merkezi haline geldi. Nazi zulmünden kaçan Alman profesörler Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne sığındı. Ordinarius Profesör Erich Frank, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders verdi. Türk vatandaşı oldu. Tabutuna Türk bayrağı sarıldı. Devlet töreniyle aşiyanada defnedildi. Profesör Clemens Emin Boş, Türkiye'deki arkeoloji müzelerinin antik sikke koleksiyonlarını düzenledi. Müslüman oldu, Emin adını aldı. Karl Ebert, Ankara Devlet Konservatuarı ve Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından oldu. Operamıza çağ atlattı. Profesör Hans Gustav Güterbo, Boğazköy kazılarının başkanlığını yaptı. Hitit hieroglifinin çözülmesine öncülük etti. Türk Tarih Kurumu onur üyesi oldu. Profesör Kurt Kosvik, Manyas Kuş Cenneti'nin kurulmasına öncülük etti. Türk Biyoloji Derneği'ni kurdu. Hidrobiyoloji Enstitüsü ile bugünkü Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün temelini attı. Devlet töreniyle aşiyanda toprağa verildi. Ordinarius Profesör Wilhelm Peters, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü kurdu. Türkiye'nin ilk deneysel psikoloji laboratuvarını açtı. Ernst
Ernst Reuter, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde şehircilik dersleri verdi. Ülkesine döndükten sonra Berlin Belediye Başkanı oldu. Edzard Reuter, Ernst Reuter'in oğlu, çocukluğunun 11 yılı Ankara'da geçti. Mercedes'in yönetim kurulu başkanı oldu. İkinci vatanım dediği Türkiye'ye vefa borcunu ödedi. Otto Marsa'nın kurulmasını sağladı. Bruno Taut, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yöneticilik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda mimarlık bölümü başkanlığı yaptı. Atatürk'ün naaşının konulduğu katafalkı o çizdi, o yaptı. Kendisine bu iş için verilen 1000 lirayı kabul etmedi. Sadece hatıra için teşekkür mektubu istedi. Bu topraklarda kalmayı vasiyet etti. Türkiye Cumhuriyeti onu vasiyetine uygun şekilde onurlandırdı. İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilen tek gayrimüslim oldu. 1933-37 arasında ABD, İngiltere ve Kanada'ya gitmek yerine Türkiye Cumhuriyeti'ni tercih etmişlerdi bu kişiler. Ordinarius Profesör Hukukçu Ernst Hirsch, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarına dair hatıralarını şöyle anlatacaktı. 29 Ekim akşamı sanki kıyamet kopuyordu. Davet Dolmabahçe Sarayı'ndaki devasa salondaydı. 600 metre uzunluğundaki rıhtım ışıl ışıl bezenmişti. Ve işte ben, kendi Alman vatanında Yahudi olduğu için hor görülen, başka bir ırka mensup olduğu için işgal ettiği mevkilerden kovulan, evini, yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, bu muhteşem sarayda ülkenin seçkinleri arasında sayılan saygıdeğer bir Alman profesör olarak hazır bulunmaktayım. Tarihin yüzüme güldüğü bu olağanüstü an daha Türkiye'nin ilk yılında nasip olmuştu. 1929'da Mustafa Kemal'le görüşen Alman tarihçi Emil Ludwig, Türkiye'deki şaşırtıcı dönüşümü iki kelimeyle tarif ediyordu. Bu topraklara ilk defa umumi harp sırasında gelmiştim. Şimdi ikinci defa geldim. 2 kelime öğrendim. Çabuk ve yavaş. Eski devirde geldiğimde hayat pek hareketsizdi. Arabacılara çabuk demek mecburiyetinde kalıyordum. Bu defaki ziyaretimde öyle bir sürate şahit oldum ki otomobilcilere yavaş demek mecburiyetindeyim. Atatürk Türkiye'si böylesine baş döndürücü, hızla kabuk değiştiriyordu. Beni kitaptaki bu kısım oldukça etkilemişti ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu paylaşmak istedim. Nereden nereye gelinmiş birkaç sene içinde. Hiçbir şey imkansız değil. Ve Cumhuriyetin nereden nereye geldiğine bakınca kıymetini belki daha da anlarız. Özellikle de biz kadınlar olarak, biz sanatçılar olarak çok şeye borçluyuz. Gördünüz, okudum. Cumhuriyet öncesindeki kadınların hakları, daha doğrusu kadının yokluğunu gördünüz ya da dinlediniz. Şimdi ise farkı görüyoruz. O yüzden böyle bir okuma yapmak istemiştim. Ve şu bölümle de tamamlayacağım okumamı. Mustafa Kemal hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen 1924 Anayasasıyla demokrasiyi meclisi yüceltirken Almanya'da Hitler iktidar olmuştu. İtalya'da Mussolini başa geçmişti. İspanya'yı Franco teslim almıştı. Portekiz'i Salazar yönetiyordu. Rusya'da Stalin hakimdi. Polonya'da darbeyle iktidara gelen Pilsudski eziyordu. Macaristan'ı kral naibi olarak Amiral Horthy inletiyordu. Romanya'da kral vardı. Yugoslavya'da kral vardı. Avusturya'da çar vardı. Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Ahmet Muhtar Zogu kendi kendini kral ilan etmişti. Yunanistan'da General Metaxas darbe yapmıştı. İsveç Nazi yandaşıydı. Avrupa'da o dönemde İngiltere, Fransa ve Türkiye dışında
halk egemenliğiyle yönetilen başka bir ülke yoktu. Mustafa Kemal vizyonu Türkiye'yi 3 yıl gibi inanılmaz kısa sürede modern dünyanın lider ülkelerinden biri yapmıştı. Saygıyla ve minnetle anıyoruz.